Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle çok güzel bir file çanta çalışacağız. Hemen malzeme bilgisini vermek istiyorum size. Şöyle bakın, %100 koton bir ipim var. Yapı olarak oldukça kalın ve 4 milim tığ kullanacağım. Ben bu çantamızı örerken size taban hakkında bilgi vermek istiyorum. Bir kilit yapıp 42 zincir çektim. Herhangi bir artı zincir çekmedim. 42. zincirden geri dönüş yaptım. Yani toplamda elimizde kalan 41 zincir oldu. Onun üzerinde bir oval taban ördüm. Şu şekilde ölçülerini vermeden önce ne kadar büyüttüğümü size göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir çift 3 tek olana kadar büyütmüşüm ben bu tabanımızı. Çok fazla geniş bir taban yapmadım. Zaten file model olduğu için bu kadar taban benim için yeterli. Ölçüsünü de vereyim. Bakın şöyle tuttuğumuzda 39 santim bu tabanımızın uzunluğu ve hemen 7 santim de genişliği. Yapı olarak oldukça kalın bir ipim olduğu için yani arttırmam az olsa da taban olarak yeterli buldum ben bu ölçüyü. Hemen şimdi üstüne modelimizi kuracağız. Herhangi bir dümdüz sık iğne falan geçmedim. Direkt arttırmanın üstüne modeli kurmaya başlayacağım. Şu şekilde tığımı aldım. Bakın burada bir birleştirme yapmışım. Elimizde 3'ün katlarının sayısı olması yeterli hanımlar. Ben tam tur olarak saymadım. Zaten tek sayıyla başladığım için 3'ün katlarını verecektir bana. Hemen bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincirle başlangıç yapıyorum. Başına doladım. Bakın aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi araya herhangi bir zincir çekmeyeceğim. 2 sıra atlıyorum. Başına doladım. 1, 2, üçüncüye battım. Ve tekrar bir ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Başına doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine bir ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde V'ler olacak. Normal klasik file çantalardan bir tık daha farklı bir modelimiz olacak. Yani 1, 2 atlıyorum, üçüncüye battım, ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir, aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine bir ikili trabzan. Başına doladım, 2 tane atlıyorum. Araya 2 zincir, aynı noktaya tekrar batıyorum. Bakın. Modelimiz bu şekilde olacak. Evet, şimdi bu kısmı komple öreceğim ve sonra tekrar burada görüşelim. Sıramın sonuna geldim. Hemen başına doluyorum ve aradaki son model kurulumunu yapıyorum. Araya 2 zincir, aynı boşluğa girip tekrar bir ikili trabzan. Şimdi burada bakın 5 tane zincirle yukarı çıkmıştık. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüden battım ve bir kaydırma yapıyorum. Hemen bu kaydırmanın üstüne 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirle bir üst sıraya çıkmış oldum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Bakın normalde biz bu boşluklara batacağız ama şimdi ben tam şu ortadan bakın bir alt sıranın gövdesine batıyorum. Ki burada düzgün bir görüntü elde etmek adına yapıyorum bunu. Hemen şu şekilde tekrar bir V yaptım. Tığımın başına doladım. Bakın buradaki bu ikili zinciri atlıyorum. Hemen bu araya geliyorum. Direkt boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yaptım.
1, 2 zincir, aynı boşluğa batıp yine bir ikili trabzanımı yaptım. Başına doladım, diğer boşluğa geldim. Hemen buraya da aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bu sırayı da tekrar öreceğiz. Aynı mantıkla alt sırada ne yaptıysak aynısını burada yapacağız. Sonra tekrar bu kısımda görüşelim. Evet, tekrar sıra sonuna geldim sevgili hanımlar. Şimdi burada yine bir üçüncü zincirime batacağım. 1, 2, 3 şöyle batıyorum ve bir ilmek kaydırma yaptım. Tekrar birleştirdim bu kısmı. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada ilmeğimi başına doladım. Tam boşluk kısmına batıyorum. Bu sırayı öyle öreceğiz. Bakın şu şekilde. Yani bir ortadan batacağız. Bir üst sırada boşluğa batacağız ki burada herhangi bir görüntüsünde sıkıntı olmasın diye yapıyoruz. Zaten hep böyle geriye doğru gidecek bu birleştirme noktamız. Bir tanesinde ortaya batıyorsak bir üst sırada da boşluğa batacağız ikinci ilmeğimizi. Şimdi burada tekrar başlıyorum. Başına doladım. Bakın yine bu aradaki şu kısımlara batıyorum. Yine geldim diğer boşluğuma, araya 2 zincir. Biraz böyle makrome havasında bir model. Model tamamen bana ait arkadaşlar. Kendim tasarladım. Bakın şu şekilde. Ve bu makrome iple de çok yakışacağını düşündüğüm için ben bu şekilde örüyorum. Ama tabii ki kağıt iple de yapılabilir. Polyester makrome ile de yapılabilir. Ve aynı zamanda rafya iple de yapılabilir bu model. Ama görmüş olduğunuz gibi makrame ipiyle de gerçekten harika oldu. Ne kadar ip kullandığımı, her şeyi ve ölçülerini hem videonun sonunda hem de açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, modelimiz bu şekilde. Bakın. Gayet güzel ve hoş. Şimdi yeterince yükseltelim çantamızı. Sonrasında da hem ağız kısmı hem de askı kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, çantamızı yeterince yükselttim ben. Şimdi hemen size bir ölçü vermek istiyorum. Kaç santim ördüğümü. Şöyle tabandan itibaren bir ölçü vereceğim. Önce bir düzelteyim. Şu şekilde. Ve hemen sonrasında ölçümü veriyorum. Şu şekilde tuttuğumda 29,5 santim bir ölçümüz var. Tabii ki bu ipimiz kullanıldığında esneyen bir ip. Yani içine herhangi bir eşyanızı koyduğunuzda bu 32-33 santime kadar uzayacaktır. Bir de en ölçüsü vermek istiyorum. Hemen bakın şöyle 43 santimde çantamızın eni. Yüksekliğimiz hemen hemen 30 santim. 43 santimde çantamızın eni ki biz daha üstüne öreceğiz. Hemen bakın şuradan bir kaydırma ile birleştirdim. Hatta onu da nasıl yaptım size göstereyim. Bakın son V'mi burada yaptım. Burada zaten biliyorsunuz 5 zincirle yukarı çıkıyoruz. Hemen şu alttan saydığımızda 1, 2, 3, 3. zincirin ortasından bir kaydırma yaptım. Ve ipimi buradan kesiyorum. Hemen şöyle yanındaki ilmeğin içinden çıkardım ipimi. Ve
Bu ipimizi de bu kısımda gizleyeceğiz. Şöyle bakın. Şu şekilde buradaki ikili trabzanların bacaklarına batarak ipimi alıyorum iç kısmına. Ve buradan istediğimiz kadar yürütebiliriz bu aralara. Şimdilik ben size göstermek için yaptım. Şöyle baktığımızda en uç noktadan tekrar bir başlangıç yapacağız. Hemen şöyle bir düzelteyim bakalım. Şöyle tuttuğumda şu sıradan bir başlangıcımızı yapalım. Şöyle ipimi alıyorum. Hatta tam şu aradan alacağım. Bakın herhangi bir düğüm atmadım. Şu şekilde tığımın üstüne attım. Bu içerideki ipimi. Bu zaten buraya bir kilit yapmış oluyor. Hemen bakın yanındaki V'nin içinden sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Her V'nin içine 3 tane sık iğne yapacağız hanımlar. Şöyle 2 oldu. Bu başlamış olduğumuzu da sayıyorum ben. Hatta saymayalım onu. Düzgün bir şekilde gitsin. Bakın. Şimdi burada başlangıçla birlikte 4 tane sık iğnemiz oldu. Burada hemen tekrar yanındaki V'nin içinden yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Bu bir tık böyle ağız kısmını toparlayacak çantamızın. Bakın bu şekilde duracak. Bu aradaki şu boşluklara batmıyoruz. Sadece V'lerin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Çok da kasmayalım elimizi. Zaten ipimiz yeterince kalın. Bakın şu şekilde örüp sıra sonunda tekrar görüşelim hanımlar. Sıra sonuna tekrar geldim hanımlar. Şimdi buraya son sık iğnemi yapıyorum. Burada ilk başlamış olduğumuz, bakın burada bir başağımız var. İlk batmış olduğumuz başak bu, sık iğnemize başlamadan. Bunu şimdi atlıyorum ben. Şu hemen şu üçlünün ilkinden tekrar spiral bir şekilde örmeye devam ediyorum. Yine dümdüz sık iğne olarak öreceğiz. Şimdi arkadaşlar toplamda 2 sıra ördüm ben. 2 sıranın üstüne artık askısını yapmaya başlayabiliriz. Eğer ipiniz ince ise siz 3 sırada örebilirsiniz tabii. Benim zaten ipim kalın olduğu için bir sıra daha örersem çantam çok fazla yükselecek. Onun için 2 sıra sık iğne de bitirdim ben. Şimdi askı kısmına geçiyorum. Askı kısmını da şu şekilde anlatacağım. Hemen bakın şöyle metremle ölçüyorum. Şuraya da ilk sık iğneme başladığım noktaya bir işaretleyici koydum ki burada bitirebilelim çantamızı. 42 santim çantamızın eni. Şimdi işaretleyicilerle bakın şuradan hemen tuttum. Şöyle 11.
santimde bir işaretleyici takıyorum. Yani orta kısmında 20 santim kalsa bizim için yeterli. Şöyle bakın. Hemen bu tarafı da aynı şekilde yapacağım. Şöyle çok hafif bakın çeviriyorum şu kısma. Buradan da yine bir 11 santim ölçümü alıyorum. Evet. Aynısını arka tarafı için de yapalım lütfen. İşaretleyicilerimizi takalım. 11 santim buradan, 11 santim buradan. Orta kısımda da 20 santim kalsa bizim için yeterli olacak. Askı kısmını örelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan başlıyoruz. Artık çantamızın askı kısmını yapmaya. Şimdi bu işaretleyicimizin olduğu yere de batıp bir sık iğne yapıyoruz. Ve buradan itibaren tam 70 adet zincir çekiyoruz. Birinci zincirimi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 70 adet zincirimi yaptım. Hemen şöyle bir bakalım. Bu ölçü bizim için yeterli. Şimdi bu zinciri böyle düzgün bir şekilde bize doğru bakacak şekilde başak kısımları elimizle şöyle bir düzeltelim. Hemen buradan tekrar tığımı taktım ve işaretleyicimin olduğu ilmeğe geldim. Hemen buradan bir sık iğne yaptım. Yanındakinden tekrar devam ediyorum. Sık iğne yapmaya. Şimdi aynı işlemi bu tarafta da yapıyoruz. Bu kısımda tekrar buraya kadar gelip işaretleyicinin olduğu ilmeğe batıp 70 zincirimizi çekiyoruz. Sonra tekrar burada birleştirip örmeye devam ediyoruz. Sonrasında bu ilk başlangıç yerimizde tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonuna geldim. Şurada bir ip ilave ettim ben. 2 yumak bitti bu kısma kadar. 3. yumağa geçtim. Hemen bakın buradan örmeye devam ediyorum. Şu bir önceki biten ipimden uzun bir pay bıraktım ben. Bu ipi de arada yürüterek bu askı kısmını devam edeceğim. Muhtemelen diğer askı kısmına da yetecektir. Şimdi size göstereceğim bunu nasıl yapacağımı. Hem askının daha tok ve sert olmasını sağlayacak, hem de bu ipi arada kaybetmiş olacağız. Şimdi bakın buradan gelen ilmekten burada bir ilmeğim var hanımlar, bu son ilmek, buna batmıyoruz. Hemen bakın şuradaki şu iki başakları alarak devam edeceğiz biz. Şöyle zincirimin ilk sırasına battım. Şöyle göstereyim size. Ve bu ipi de aradan askı kısmı daha tok olsun diye yürütüyorum. Aynısını diğer tarafta da yapacağım hanımlar. Burada isterseniz daha ince bir tığ da kullanabilirsiniz. Çünkü bu başakları tığya almak, tığım da kalın çünkü biraz zorlayabilir şu şekilde. Önce bir bacağını alıyorum. Sonra diğer bacağını alıyorum.
Şu şekilde bakın. Bu ipi de üstüne alıyorum ve yine bir sık iğne yapıyorum. Bakın böyle duracak yani. Bu ipimde dediğim gibi ben uzun bıraktım çünkü bu kısımda ek yaptım. Eğer siz de ipinizi bu kısımda bitmese bile buraya ek bir ip takıp arada yürütüp gidebilirsiniz. O çünkü çok pratik bir yöntem. Hemen devam ediyorum burada. Bu başakları tığımızın üstüne alıyoruz. Arkada bakın tek bacağı kalacak. Evet bakın ilk başta şuradan bir ilmek atlamıştık biliyorsunuz. Buradaki bu ovalliği verebilmek için. Şimdi aynısını burada da yapıyoruz. Bakın şu kısmı atladım. Şu ilmeği hemen buradan sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu arada yürütmüş olduğum ipi burada kesiyorum. Bu ipimi de diğer askı kısmında tekrar araya koyacağız. Şimdi buradan ben buraya kadar öreceğim. Şu ipi de tabii ki burada kaybediyoruz. Ondan sonra bu kısımda birkaç sıra öncesinden tekrar görüşeceğiz. Evet, şimdi diğer askıma geldim. Hemen bakın şu arkadan şöyle, daha doğrusu bunu dolamama gerek yok. Buradan sıkıştıra sıkıştıra yine araya şöyle bakın ilave ettiğim ipi de aldım ilmeğimin arasına. Hemen yanından tekrar, hemen yanından tekrar. Bu kısmı biraz şöyle uzun bırakalım. Burayı sonra iğne yardımıyla arada yürüteceğiz. Bakın diğer ipim burada. Yine burada sonda bir ilmek var. O ilmeği dediğim gibi almayacağız. Çünkü burada bir ovallik sağlamak istiyorum ben. Hemen bakın şuradan ilk zincirimin başak kısmını alıyorum. İpi de üstüne aldım. Hemen şöyle bir sık iğne yaptım. Tekrar zincirimin ikinci ilmeğini alıyorum. Başak kısmını alıyorum ama bakın arka tarafında bir tane kalması gerekiyor. İpimi de üstüne aldım ve tekrar bir sık iğne. Evet arkadaşlar, şimdi askı kısmında ikinci sıradayız. Hemen ikinci sıranın şu kısmını size göstermek istiyorum. Bakın böyle bu yukarı çıkma noktasındayız. Burada yine bir ilmek eksilteceğim ben. Bunu da nasıl yapıyorum? Şurada bakın bu sıraya kadar, sonuncu sıraya kadar geldim. Sonuncudan bir önceki sıraya kadar. Sonuncu sıradan hemen şöyle bakın ilmek aldım. Yanındaki askı kısmından yine bir ilmek aldım ve üçünü bir çıkardım. Sonra askı kısmına devam ediyorum yine sık iğne ile. Şöyle birkaç sıra öreyim. Nasıl bir görüntü olduğunu size göstereceğim. Evet, bakın. Şöyle buradaki potluğu alıyoruz her sırada hanımlar. Yani buradan bir eksiltme yapacağız. Bu da bu kısmın böyle gayet güzel bir görüntüyü almasını sağlayacak. Bu kısmı da gösterdim şimdi size. Burayı komple bitireceğim askı kısmını. Toplamda 3 sıra öreceğiz. Kaydırma kısmında tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, askı kısmı bitti. Bakın bu şekilde. Şimdi bu işaretleyici biliyorsunuz bizim ilk bu sırada sık iğnemizi başlattığımız nokta. Hemen buradan şimdi kaydırma yaparak devam edeceğiz.
hem askı kısmına hem de çantamızın ağız kısmına bir nevi çerçeve yapacağız yani. Şu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Ve görüntü de böyle olacak. Şimdi komple yapalım çantamızı. Sonra tekrar burada buluşalım. Kaydırmamızı da bitirmek üzereyiz. Bakın şöyle göstereyim size yine de. Şu şekilde. Hemen şuradan. Evet, artık ipimizi koparıyoruz bu noktada. Ve şöyle çekiyoruz. Ve bu aradan şu şekilde alıyoruz. Arka taraftan iç kısma yediriyoruz bu ipimizi. Evet. Bakın gerçekten harika bir çanta oldu. Şöyle göstereyim size. Tabii ki bir ütü yapmak gerekiyor bu çantamıza. Şöyle hafif buharlı bir ütü yeterli olacaktır. Şu kısmına da bir çıt çıt dikelim. Evet arkadaşlar, çantamı bitirdim ben. Bakın gerçekten de harika bir çanta oldu. Ölçü olarak çok fazla büyük bir çanta olmadı. O yüzden günlük hayatta da çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir boyda çanta oldu. Ama dilerseniz plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ya da daha büyük isterim derseniz de vermiş olduğum ölçüyü büyütmeniz yeterli, taban ölçüsünü. Ona göre de örerseniz daha büyük bir versiyonuna sahip olabilirsiniz ya da daha küçük. Modeli kendim tasarladım. Gayet keyifli, güzel ve hızlı ilerleyen bir çanta oldu arkadaşlar. Bu makrome ipine de çok yakıştı. Zaten çok sağlam. Makineye çok rahatlıkla atılıp yıkanılabilir. Herhangi bir astarlama yapmanıza da gerek yok. Ben zaten astarlama yapmayacağım bu çantayı. Böyle file desem de böyle sık dokulu bir çanta olduğu için günlük hayatta da çok güzel kullanılabilir. Hemen size son ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle eni 42 santim. Bu kısım ise 30 santim. Şöyle askı kısmını da dahil ettiğimizde şu şekilde 34 santim. Askımızda toplamda uzunluğu 50 santim oldu. Bir kol ölçüsü için gayet uygun bir çanta ve askı. Videomu burada bitiriyorum hanımlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer bu çantayı örecekseniz Instagram'da da paylaşırsanız çok memnun olurum. Instagram sayfam açıklamalar kısmında mevcut. Kullandığım bütün malzemeleri de oraya yazacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. İpinizi temin edebilirsiniz. Ben saf koton makrome ipi kullandım ve oldukça da kalın bir ipti ama çok güzel durdu bu modelde. Farklı iplerle de çok rahatlıkla yapılabilir. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.